O güzel insanlar o güzel kayıklara binip gittiler. Demirin tuncuna, insanınsa ilginçine kaldık artık. Peki ya Fatih Portakal? Kimin kayığına bindi? Ya da hiç gitmedi mi? Ekrem İmamoğlu ile ev arkadaşı mıydı? Haydi o zaman videoya geçelim. Televizyon ekranlarında yıllardır gördüğümüz Fatih Portakal'ı birazcık yakından tanıyalım. Portakal mıdır, mandalina mıdır, narenciye midir, nedir? Sokağa çağırıyor. Mesela esnaf için somut ne yapacaksınız? Onu açıklarsanız insanları daha mutlu edersiniz. 68 yılında Aydın Nazilli'de dünyaya gelen bu adam gazetecilik mezunu değil. Medya ile uzaktan yakından alakası bile yok. Fakat bir anda Mehmet Ali Birant'la yollarının kesişmesi hayatının dönüm noktası oluyor. Muhabirlikte o kadar çok başarılı oluyor ki ana akım medyada ana haber sunuculuğuna kadar yükseliyor. Yıllardır ana haber bülteni sunuyor ve reytinglerde rekor üzerine rekor kırıyor. Bunu nasıl yaptı bir bakalım. İzmir Atatürk Lisesi'nden mezun oluyor. Arkasından İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oluyor. Yıl tabii 94. Dil eğitimi için ve aynı zamanda da yüksek lisansı için Avustralya'ya gitti. Daha sonra orada ünlü bir restoranın işletmeciliğini yaptı bir süre. Fakat hayali bu değildi. Türkiye'ye geri döndü. Döndüğünde ise bir muhabirlik teklifi gelmişti. Neden olmasın dedi. Ha bu arada Armağan Toker ile evlendi. Armağan Toker çok önemli bir insan mı? Değil. Kendisi Fatih Portakal'ın eşi. Onun dışında herhangi bir özel aileden geldiği bilinmezlik silsilesi hiçbir şey yok. Sıradan senin benim gibi bir insan. 2005 yılına kadar Star TV'de muhabirliğe devam etti. Bu yılda ise hayatının dönüm noktasını yaşadı. Ve Mehmet Ali Birant teklif götürmüştü çünkü. Artık Kanal D günleri başladı. Serüven 2010 yılında Fox TV ile devam etti. Ama işte asıl başarı burada gelecekti. 3 yıl kadar Sabah Çalar Saat adında bir haber sunuculuğu yaptı. Şansı dönmüştü artık. Ana haber bülteni sunan Nazlı Tolga'nın evlilik yapıp yurt dışına yerleşmesinden sonra o koltuğu kapıvermişti. Bir daha bırakmamak üzere. Tabii şu günlerde bir 3 gün ara vermek zorunda kaldı ama neyse. Peki bu adam neden sevilmiyor? Bir de ona bakalım. Bazı meslek arkadaşları dün A derken bugün B veriyor. Fakat bu adam geçmişte A dediyse A demekle diretiyor. Yani fikir değiştirmiyor. Sanırım doğru söyleyenleri 9 köyden kovarlar lafı cuk diye oturuyor. Rüzgar nereden eserse o yöne doğru eğrilmekte fayda vardır, değilse çatırt diye kırılıverirsin. Benden söylemesi. Duruşum da belli. Rüzgar buradan geldiğinde oraya eğilmem. Buradan geldiğinde oraya da eğilmem. Dik durmaya çalışan bir adamım. Benden işkillenmeyin. Ama insanda da hani şüphe oluşmuyor değil yani şimdi. Biz çünkü ana akım medyamıza baktığımızda her daim yalan haberler, yanlı haberler ve bize bir şeyler empoze etmeye çalışan şeyler görüyoruz. Bu adam da Fox TV'de çalışıyor. Sonuçta Yahudi kökenli bir kanal ve Amerikan kanalı. Hiç mi bize bir şey empoze etmeye çalışmıyor acaba? Gazetecilik konusunda duayen olarak bildiğimiz Uğur Dündar bile ana akım medyada yönlendirme var diyerek istifa etmişti. Daha sonrasında ise bir siyasi partinin televizyonunda yayın hayatına başlayıverdi. Yok mu memlekette tarafsız olan bir kanal? Taraf olmayan bertaraf mı oluyor? İlla ki bir taraf olmak mı gerekiyor? Biz çoktan bölünmüşüz ocu bucu diye. Fatih Portakal iyi adam olsa ne olur, kötü adam olsa ne olur? Neyse, dönelim Fatih Portakal'a. Ya haber sunucusu bu adam ya. Memleketi o yönetmiyor ki. Bırakın söylesin fikirlerini. Şu an mesleğinde onun kadar başarılısı da pek görünmüyor. Reytinglere baktığımızda zirveyi hiç bırakmıyor. Peki bunu nasıl başarıyor?
Ona bir bakalım. Haber sunucuları prompter ile program yaparlar. Prompter nedir? Daha önce bir siyasi olaylarda da bu gündeme gelmişti. Prompter şu, bir cam düşünün, camda yazı akıyor. Ben o camda geçen yazıları okuyup haber sunuculuğu yapabilirim yani. Ama arka tarafından bakıldığında yazı gözükmez. İşte bu adamın en büyük özelliği prompter kullanmaması. Kullanmaması derken hiç mi kullanmıyor? Evet kullanıyor ama programa baktığımız zaman sadece önemli tarihleri ve verileri yanlış aktarmamak için bakıyor. Onun dışında ise doğal bir şekilde konuşuyor. Yani bu normal bir şey gibi gelse de size şöyle aktarayım, kendimden örnek vereyim. Size 10 dakikalık bir video çıkartabilmek için en az 2 gün, vurguluyorum en az 2 gün araştırma yapıyorum. Daha sonrasında bunu hikayeleştirilmiş bir metne dönüştürüyorum. Ve daha sonrasında kendi hazırladığım metne yaklaşık olarak 1 saat kadar çalışıyorum ve kamera karşısına geçip bunları size aktarıyorum. Bunu yaparken bile bazen takılma ve unutma olabiliyor. Düşünün ki bu adam her gün 1 saat boyunca program yapıyor ve bunları neredeyse takılmadan diyebiliriz. İşte bu da doğallık sağlıyor. Bu özellik ise Allah vergisi midir bilinmez ama gerçekten bu konuda bu adam çok iyi. Belki de başarı bunun sayesinde gelmiş olabilir. Bir de eskileri hatırlatmak gibi bir huyu var. Eskiler birçok kişinin hoşuna gitmez. Yani hatırlamak istemez diyelim. Geçmişi kirlisi demek ki. Bir anda bu adam televizyonda bu adam zamanında şunu da söylemişti, şunu da yapmıştı diyerek bize hatırlatmalarda bulunuyor. Daha sonrasında ise bu hatırlattığı şeylerin hafızamıza kazınmasını sağlıyor. Çünkü çabuk unutan bir milletiz biz. Geçmişten işkillenecek çok durumlar var. Onlardan işkillenin. Mesela ben işkilleniyorum. 31 Mart seçimlerinde nasıl birisi çıktı da terörist Apo'nun mektubunu okuyuverdi. Ben bundan işkilleniyorum. İşte o bazı şeyleri unutmak isteyen, hatta hiç hatırlanmamasını, hatta dile bile getirilmemesini isteyen kesim bu adamı sevmiyor. Peki sevmek zorunda mıyım? Tabii ki de hayır. Sevmek zorunda değilsin. Ama yine de sevenler için de sevmeyenler için de nötr olmada fayda vardır. Çünkü atalarımız ne demiş? Ne karanlıkta yat ne de kara düş gör. Birini sonuna kadar savunmak veya sonuna kadar kötülemek yarın bize B dedirtebilir. Yapmayın. Eğer A dediğinizi yarın B demek istemiyorsanız gelin her şeye biraz daha yumuşak bakalım. Sınır bölgesinde öğretmenlik yapan bir öğretmen çocuklar için teleskop istediğinde gözyaşlarını tutamamıştı. Ben çocuklara yıldızları göstermek için teleskop rica ediyorum demiş. Diyecek hiçbir şey yok. Vallahi billahi. Bu Şırnak'tan yazılmış bir öğretmen, bir hanımefendi ve sadece teleskop istiyor. O kadar diyelim. Bir daha o habere geçelim artık. Verin çocuklar bir haber neyse. Ekranda bazen de güldürüyordu bizi. Neşeli tavrı, samimi davranışları, hoş görüntüler ortaya çıkarıyordu. Nijeryalı futbolcu şampiyonluğu hakemi de omzuna alarak kutlamaya çalıştı ama hakem o tuzağa düşmedi. Çok güzel ya. Ne yapıyorsun oğlum? Dur. Adam da hiçbir şey yapmıyor. Bir de İnci Sözlüğün trollemesi var ki Fatih Portakal'ı sinirlendirse de bizi çok güldürmüştü ve çok eğlenmiştik. TürkiyeSesver.com'da da Fenasik Kerim terbiyesizlik yapma ya. Terbiyesiz adam. Ayıptır ya. Biz burada hizmet yapıyoruz. Sizler burada terbiyesizlik yapıyorsunuz. Ondan sonra da vatandaşın önünde küçük düşüyoruz ya. Her neyse Ömer Yıldırım. Fatih Bey Niğde'den demiş Ömer Yıldırım. İlimizdeki Sosyal Yardımlaşma Kurumu tadilat nedeniyle merkezin dışında otobüs ulaşımı ancak yolun bir kısmını yapılıyor demiş. Ayıptır arkadaşım. Ayıptır. Ayıp. Terbiyesiz herif. Ya biz burada milyonlara sesleniyoruz. Canlı yayındayız ya. Hazırlıksız yakalanıyoruz diye bizim pundumuzu bulmayın. Gözünü seveyim. Şu mübarek Ramazan sabahı yapmayın ya. Ayıptır ya. Her neyse. Moralimizi bozmayalım. Haberlere devam edelim. Allah'ından bu. Eşinin onun taklidini yapması ise güzel, örnek, eğlenceli bir aile olmasının yanı sıra kanalla da bir bütünlük sağladığının göstergesiydi. Başladınız mı? Evet şu anda kayıttayım.
İyi akşamlar. Ben Armağan Portakal. Bugün 3 Şubat 2017 günlerden Cuma. Türkiye'nin en farklı ana haber bültenine hoş geldiniz. Hayır, o benim bültenim. Çok güzel haberlerimiz var bugün. Hadi Ama ilk önce Ne? hadi söz sizin. Anlatıyoruz. Rol çalmaya çalışan bir arkadaş var burada da. İyi yayınlar olsun. Arkadaşlara kaptırmayız. Zor geldik biz buralara. Teşekkürler yani. İktidarı eleştirdiğinde, iktidarı sevenler sinirlense de bu sefer iş muhalefeti eleştirmeye geldiğinde yine Fatih Portakal 9 köyden kovuluyordu. Fakat bir keresinde işi biraz fazla abartıp meclisteki 4 partiye birden laf söylüyordu. Eğer ben milletsem, vekillere tanınan kıyak kabul edilirse benim böyle bir vekilim yok. İtiraz etme hakkın yok. Seçimden seçime ancak vekilleri değiştirebilirsin. Şimdi tabii herkese sorulacak. Başbakan'a sorulacak mesela, ne düşünüyorsunuz, işte milletten bir yansıma var veya işte millet bunu istemiyor filan. Olayı basın, medya abartıyor. Olay böyle değil. CHP'ye gidip sorduğunuzda bekle gör taktiği yapacak o. Onu da söyleyeyim. MHP yok böyle şey olmaz filan gibilerinden. BDP acaba yani o ne der? Onu tam olarak kestiremiyorum. Onun herhalde bir İmralı'ya sorması gerekiyor bu konuyla ilgili. Gelelim Ekrem İmamoğlu meselesi. Ekrem İmamoğlu da İstanbul Üniversitesi işletme mezunu. Buradan şunu çıkartabilir miyiz? Bunlar aynı üniversitede okudu. Hayır, daha fazlası var. Onlar sınıf arkadaşıydı. Ve üniversitede bir dönem ev arkadaşlığı yaptığında Ekrem İmamoğlu attığı bir tweetle söylemişti bile çoktan. Hatta Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğunda onu ilk ziyarete gidenlerden bir tanesi de Fatih Portakal'dı. Bundan ne çıkar bilemeyiz ama insan aklına her şey geliyor. Çünkü zamanında Abdullah Gül ile Hulusi Akar'ın da 1973 yılında İngiltere'de çekilmiş bir fotoğrafları çıkmıştı. Yani dostluklardan bir şey çıkarmak mantıklı mı diye soracak olursanız takdiri size bırakırım. Ben bilmem. Haklısın deyince de kavga çıkmazmış. Evet, şu an ne düşünüyorsanız haklısınız. Ama kimin kimle nasıl bir dostluk yaptığı da kimseyi ilgilendirmez. Bize ne canım? Derin bir iş çekeriz. Neyse deyip hayatımıza devam ederiz. Sonuçta halkız biz canım. Fatih Portakal'ın geçmişiyle ilgili de çok fazla bir bilgimiz de yok. Yani adam biraz haddinden fazla temiz. Ama şüphelendirici seviyede biraz fazla temiz. Kimseyle art niyetli bir ilişkisi görünmüyor. Eskiye dair belgeler, fotoğraflar pek bulunmuyor. Ama yine de böyle önemli bir muhabirin geçmişinin bu kadar temiz olması da belki de şüphelendirici bir durum. Neyse, o güzel insanlar kayıklara binip gittilerse ve Fatih Portakal hala bizim karşımızda yayın yapıyorsa Fatih Portakal hiç gitmedi mi? Ya da o kayığa hiç binmedi mi? Kararı sizlere bırakıyorum. Lütfen yorumlar kısmında siz de düşüncelerinizi belirtin. Kanala abone olarak bize destek olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.